Son zamanlarda sosyal medyada sıkça dillendirilen bir şey var. Web 3.0. Peki Web 3.0 deyince aklımıza ilk hangi proje geliyor? Bizim aklımıza gelen ilk proje Holochain. Öncelikle diğer videomuzda daha detaylı bahsettiğimiz Web 3.0'ın üzerinden hızlıca bir geçelim. Web 3.0'ı anlamak için öncelikle Web'in ne olduğunu, Web 1.0'ı ve Web 2.0'ı anlamak gerekiyor. World Wide Web yani dünyayı saran web kısaltmasında ismi saklı olan web, internet üzerindeki servislerden birisidir. İnternet üzerindeki yazı, grafik, resim, ses ya da videolardan oluşan dokümanlar web sayesinde uzaktaki bilgisayarlara iletilir. Web 1.0'da birbirinden kopuk bilgisayarlardaki bilgileri birbirine bağlayan bir sistem mevcuttur. Burada yalnızca belirli web siteleri vardır. Kısaca kullanıcılar verilen bilgiyi sadece alır, yani tüketir. Sunucuların gerekli olduğu bu sistemde statik sayfalar yer alır ve burada tek yönlü bir bilgi akışı vardır. Web 2.0'da ise okumaya ek olarak kullanıcılar üretici pozisyonuna da geçmiş olurlar. Burada User Generated Content yani kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler mevcuttur. Sunucuların yerini okuduklarımıza cevap verebildiğimiz, bir şeyler yayınlayabildiğimiz platformlar almış. Statik web sitelerinin yerini ise Google Chrome gibi tarayıcılar, gelişmiş arama motorları, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram gibi dinamik web siteleri almıştır. Semantik web, merkeziyetsiz web, yapay zeka odaklı web olarak da tanımlanabilen Web 3.0 sayesinde ise aracı platformlara ihtiyaç olmaksızın internete bağlanabiliyoruz. Burada peer-to-peer yani uçtan uca bilgi akışı sağlanıyor. Burada Web 2.0'daki uygulamaların yerini DApps yani Decentralized Applications, Türkçe karşılığıyla merkezi olmayan uygulamalar alır. Peki Web 3.0 deyince aklınıza hangi proje geliyor? Bizim aklımıza ilk gelen Holochain projesi. Kaldı ki bu proje sadece bizim dikkatimizi çeken bir proje de değil. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait çoğunlukla teknoloji hisselerinin işlem gördüğü ve dünyanın en büyük ikinci borsası konumunda bulunan Nasdaq, 23 Kasım 2021'de Holo almak için 3 neden başlıklı bir makale yayımladı. Ayrıca İngiltere hükümetinin Ledger ve blockchain üzerine resmi sitesinde yayınladığı makalenin 19. sayfasında da Holo'dan bahsediliyor. Mozilla'nın eski CFO'su ve Netflix kurucusu ortaklarından Jim Cook da Holo hakkında şunları ifade ediyor. There's a cycle. There's almost a biological cycle in the technology industry where power centralizes and decentralizes. We believe at Mozilla that the power has been centralizing once again from what was fiercely independent, like anything goes on the web, into the power of a few. We're partners, and we don't dislike these companies, but the power that you're seeing with Facebook, the power that you're seeing with Apple, the power that you're seeing with Google, is not the best thing in the world for end users. And we believe that power will decentralize in the next cycle. These things go in cycles, and you're seeing in blockchain. So blockchain's the same way. So blockchain's this new technology, and everybody sees Bitcoin as the poster child of blockchain. It's really just an application on top of blockchain. But the power is getting centralized very quickly in blockchain. And what I love about Holochain and Mozilla and the connection of Holochain and Mozilla is this concept of decentralizing the power. So you guys are way ahead of the game, because I don't think the power has centralized yet. And it will take a while for power to centralize on the blockchain or even in Bitcoin or the Ethereums of the world. But when it does, those of you like Holochain who are thinking about decentralizing power now are going to be ahead of the game, because the cycle will come. O halde şimdi sizlere Web 3.0'a köprü vazifesi görecek olan Holochain projesinden biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum. Neden Holochain? Bu sorunun cevabını Holochain projesi kendi sitesi üzerinde cevaplamış. Hadi bir göz atalım. Sitede bunun cevabı 5 aşamada anlatılmış. İlk aşamada hepimizin önemsediğimiz şeyler için en çok işe yarayan seçimleri yapma gücünü istediğimizden, ancak çoğu zaman bu gücün ya düşmanlar ya da bizi korumaya söz veren varlıklar tarafından elimizden alındığından bahsediliyor. İkinci aşamada internetin gücü halka cevap vermeyen, daha az sayıda ve daha büyük kuruluşların eline vererek, yani merkezi otoritelere vererek bu sorunu daha da kötüleştirdiğinden bahsediliyor. Üçüncü aşamadaysa en iyi çözümü her şeyi merkeziyetsizleştirerek elde edebileceğimizden bahsediliyor.
Ve şöyle devam ediyor. Ama işler tam olarak bu şekilde yürümez. Bu büyük organizasyonlar şimdiye kadar iyi ya da kötü bizi doğal kabul ettiğimiz şekillerde güvende tuttu. İpin ucu kaçtığında her şeyin merkeziyetsiz ve kontrolsüz bir hal alması da merkeziyetçilik kadar kötüdür. Sonuç olarak ihtiyacımız olan sadece özgürlük değil, özgürlük ve denge içinde sorumluluktur. Holochain, akran sorumluluğu ve paylaşılan kurallar aracılığıyla bizi güvende tutarken birbirimizle bağlantı kurma özgürlüğümüzü korur. Çalışmaları 2008 yılına kadar uzanan Holochain projesi, blok zincir teknolojisinden farklı bir yapı benimsemiş. Beyond the Blocks, yani blokların ötesinde mottosuyla hareket ediyor. Holochain en basit tabiriyle güvenli ve hızlı eşler arası uygulamalar oluşturmak için açık kaynaklı bir framework, yani çerçevedir. Holochain uygulamaları sunuculara bağımlı olmak yerine kullanıcı cihazlarını güvenli ağlarda doğrudan birbirine bağlar. Blok zincirde bankaların ortadan kalkmasıyla neredeyse aynı mantık. Burada da peer-to-peer, yani uçtan uca eşler arası bir bağ söz konusu, yani merkezi sunucular aradan çıkarılmış olur. Her Holochain uygulaması siz ve diğer kullanıcılar arasında kendi şifreli eşler arası ağını oluşturur. Bu hiçbir şeyin iletişiminizi seçemeyeceği, kontrol edemeyeceği veya kapatamayacağı anlamına gelir. Yani merkeziyetsizlik söz konusu. Ayrıca buradaki teknolojiyle blok zincirinin günümüzdeki en büyük problemlerinden biri olan ölçeklenebilirlik sorununa çözüm bulmak amaçlanıyor. Holochain üzerinde bu problem görülmüyor ve işlem hızı ancak internet bağlantı hızıyla sınırlı kalıyor. Holochain uygulamaları merkezi sunuculara bağımlı olmak yerine kullanıcı cihazlarını doğrudan birbirine bağlıyor. Bu şekilde kullanıcıların bilgi mahremiyetini koruyor. Direkt müdahaleye müsait olmaması nedeniyle ise kullanıcılara birçok avantaj sağlıyor. Web 3.0, yapay zeka odaklı web, merkeziyetsiz internete köprü hizmeti sunmayı amaçlayan proje, bu sayede DApp, yani merkezi olmayan uygulamalara hosting hizmeti verebilecek ve sonuçta merkezi sunucularla bilgi paylaşımı devreden kalkmış olacak. Merkezi sunucuların yerine Holoport isimli sunucularla hizmet verilecek ve kayıtların şifreli bir şekilde aracı olmaksızın karşılıklı imzalanması yeterli olacak. Host hizmeti verebilmek için ilk aşamada sadece holoportlar kullanılacak olsa da daha sonra kullanıcılar kişisel bilgisayarlarındaki kullanmadıkları alanları da ağa dahil edebilecekler. Ayrıca blok zincirde aranan konsensus burada aranmıyor ve her düğümün kendine özel zinciri bulunuyor. Bu düğümler diğer tüm düğümlere bilgi aktarmak zorunda değil. Bir örnek üzerinden gidecek olursak meseleyi çok daha iyi anlamış olacağız. Mesela Ankara'da bir restoranda yemek yediğimizi ve ardından ödeme yapacağımızı düşünelim. Bu ödemeyi Almanya'daki bir firmada kayıt altına almak zorunda mı? Blockchain üzerinden düşünürsek evet, almak zorunda. Bu yüzden ağda bir yoğunluk meydana gelir ve işlem yoğunluğu gas fee'yi etkiler. Fakat Holochain'de bu alışveriş sadece Ankara'daki restoranla sizin aranızdadır. Bu esnada yoldan geçen sıradan birisi bu alışverişinizin çok küçük bir özetine şahit kılınır. İşte meselenin özü bu aslında. Biraz da Holofuel'dan bahsedelim. 2018 yılında ICO çalışmaları yapılıp piyasaya sürülen HoloToken, Holofuel'la swap yapılabilecekken ekip bu konuda bazı değişikliklere gitti. Buradaki Holofuel, sistemin Holoport sahiplerine verdiği ödül olarak düşünülebilir. Holofuel, varlığa dayalı tasarlanmış para birimi ve aynı zamanda holo barındırma ağına güç sağlayan ve milyarlarca mikro işlem yapılmasına olanak sağlayan bir kripto para birimidir. Evet sevgili dostlar, bu videomuzda sizlerle Web 3.0 ve Holochain üzerine konuştuk. Sorularınızı videonun yorum kısmına belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.